Söyle. Senden Ertuğrul'u öldürmeni isteyen kim? Cevap ver! Süleyman Şah'ın oğlunu öldürmeni isteyen kim? Hala konuşmadın mı bu alçak? Konuşacak elbet. Bak yalnız olmadığını biliyoruz. Sana sarayın içinden yardım eden kim? Söyle ona dayıcığım. Eğer konuşursa hayatını bağışlayacağım. Cevap ver. Sana Emir'in misafirini öldürmen için kim yardım etti? Sen yardım ettin. Adam gibi cevap ver! Sana yardım eden kim? Kim? Sana kim yardım etti? Elaziz'in Atabey'i, Şahabettin Tuğrul yardım etti. Dayıcığım. Bu adam ne diyor? Konuşur elbet şerefsiz.
Gelen var. Hazırlanın çabuk. Efendi Titus bizi bekliyor. Talim bitti. İçeridekilere de haber verin. Herkes hazırlansın. Babam en çok sana güvendiğini söylerdi. Ben de sana çok güveniyorum. Lütfunuzdur Altes. Amcamdan bile daha çok güveniyorum. Lütfen Altes Eleanor'a. Beni üstad ile mukayese ederek bahsetmeyiniz. Titus kaleden ayrılmadan önce bana bir zindandan bahsetti. Bana babamın öldürülmeden önce bir zindana atıldığını mı söylemek istedi? Bilemiyorum, onu Efendi Titus'a sorsanız daha isabetli olur. Babam ölmeden önce sen hep onlaydın. Ama bana bir zindandan bahsetmedin. Belki de babam hala zindanlardadır. Gerçeği bilmeye duymaya hazırım Mario. Hayır, bu ikiniz için de... İkimiz, babam ve ben. Hayır, ben siz ve Efendi Titus demek istemiştim. Sen de bana yalan söylüyorsun. Ha. Tamam şöyle koy bunu. Şöyle koy. O hazırsa şu çaputları sökün. Kuzular, hadi alın kuzunuzu, o sandık lazım. Siz de bir işin ucundan tutun. Ha? Haydi. Haydi. Ulan İstiteke. Vallahi 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi Ertuğrul Bey'imizin senin gibi bu aşk meşk işlerine tenezzül edici. Kardeşim bu işler belli olmaz. Bir bakarsın senin de başına gelir. Dünyalar gelse yıkılmam sanırsın. Ama bir çift göz gelir, yere çarpar adam. Kim ne yapsın bu ağaç kütüğünü be? Hem bunu yere çalmak için bir çift göz değil, bir çift bilek lazım. O da bende mevcut evelallah. Dur hele Doğan kardeşim, soytarılın sırası değil. Şu meseleyi anlamam lazım. Ertuğrul Bey'imiz şimdi bu kızı sevmiyor mu? Babasından istesin o zaman. Bu işler o kadar kolay mı kardeşim? Anlamıyorum. Ertuğrul Bey'imiz isteyecek de babası vermeyecek mi? En olmadı kaçırırık artık Halime Sultan'ı. Neler söyler gönlündeki? Derdini aç ki bildiğimiz bir şey varsa söyleyelim. Sultanım, ister ki sarayların cehenneminden bir an evvel kurtulsun. Muhammedi hane-i saadette Rabbi ile meşgul olsun. Şah İbrahim Ethem misali tac-ı tahtı terk edip ermek midir muradın? Fakat bu demde makamı bırakıp gitmek, sana güvenip yola revan olanları da bırakıp gitmek olacaktır. Sen
hizmetini sarayda ifa edeceksin. Peki bu alemi İslam'ın hali ne olacak? O alemin sahibi de İslam'ın sahibi de Allah'tır. Sana düşen hak yolunda gayrettir. Hizmetten asla yüksünmedim. Her nerede ne görev verildiyse başım gözüm üstüne. Lakin Nedir seni yese düşüren bu lakin? Emir el-Aziz, yeğenim. Bir çocuktan farksız. Onun önünü arkasını toplamaktan gayrı bir gayretim olmadı. Lakin ulaklar gün be gün yeni haber getirmekte. Abbasi halifesinin sarayında, Harzemşahların payitahtında, Kahire'de, Bağdat'ta, her nerede ümmetin derdiyle dertlenen bir vezir, bir vali varsa, birer ikişer katledilmekte. Kendi sarayımızda dahi kim kimdir, kim kime hizmet eder bilemez olduk. Bu saydıkların sana verilen vazifeden geri durmak için bahane midir? Yoksa daha fazla çalışmak için sebep midir? Sen gayretinde sabit kadem olduktan sonra Allah senin yardımcını da, senin yardım edeceğin her kişileri de mutlaka karşına çıkaracaktır. Efendim, şu fakire bir himmet buyursanız. Himmet? Her kişi dese ki baba himmet, ona derler ki oğul hizmet. Unutma. İnandığı batıl için kendinden vazgeçeni, hak için savaşmayı göze alamayan Müslümana galip kılar adl-i ilahi. Tanrı'nın oğlu seni cennetindeki krallığında bekliyor. Onun kurtuluşumuz için çektiği sıkıntıları sen de bizim için çektin. İçindeki ne? Argus, bu seni Tanrı'nın oğluna kavuşturacak. Beni bir daha gördüğünde Tanrı'ya kavuşma vakti gelmiş demektir. Nedir sarayın durumu? Hemen her mevkiye bizden birilerini yerleştirmiş durumdayız. Peki Atabey? Şahabettin. Gözleri sürekli yeğeninin üzerinde. Ama onun hakkında da planlarım var. Güzel. Yakında tüm Müslüman başkentlerinden canhıraş ölüm çığlıkları yükselecek. Herkes komşularından yardım isteyecek. Halep'e gelen mektuplara verilecek cevapların Aziz'in mührüyle ama senin kaleminle yazılması çok önemli. Haçlı ordularını buraya çekmeden tüm Müslüman saraylarının muhabberelerini ele geçirmemiz lazım. Anladım efendim. Merak buyurmayınız. Başka bir emriniz yoksa saraya dönmek isterim. Yokluğum fark edilmesin. Kayalarla ilgili işi ne yaptınız? Süleyman Şah'ın obasını bizden uzakta bir yere taşıttırabilecek misin? Atabey Şahabettin'le ilgili işi halledince
O mesele de kendiliğinden hallolacak efendimiz. Titus da buna benzer şeyler söylemişti. Kayılar asla burnumuzun dibine gelemeyecekler demişti. Ama bugün yarın yola koyuluyorlar. Efendim, kayıların sınırdaki varlığı neden sizi bu kadar tedirgin ediyor? En fazla 2000 süvari çıkartabilecek bir oba için neden bu kadar endişelisiniz? Ben Antakya-Kudüs yolunu yeni bir Haçlı seferi için hazırlarken istediğim en son şey bu civarda yurt tutan savaşçı bir Türkmen kabilesidir. Bugün kayalara göz yumarsak yarın göz açtırmazlar bize. Selahaddin Eyyubi'yi unutma. O Irak'taki binlerce çiftlikten bir çiftlikte doğdu. Sonra Nurettin Zengin'in komutasında asker oldu. Yükseldi. Yüzlerce komutandan bir komutandı sadece. Sonrasını biliyorsun. Onu vaktiyle engelleyebilseydik, Kudüs bugün hala bizim ellerimizde kalırdı. Ben de senin gibi adamlarla uğraşmak zorunda kalmazdım. Anladım efendimiz. Atları hazırlasınlar Markus. Kaleye dönüyoruz. Bir zamanlar Bağdat'ta ünlü bir marangoz varmış. Ömrünün ahır zamanında çok güzel bir minber oymuş. Ama çok güzel. Sedef kakmalı. Ceviz ağacından. Alımlı mı alımlı. Her gören onun güzelliğiyle büyüleniyordu. Bu güzel minberin namı aldı yürüdü. Öyle ki Bağdat'a her gelen ona gidip şu minberi bize sat, falanca camiye götürelim. Onun verdiği cevap da hep aynı. Hayır diyordu. Bu minber Mescid-i Aksa'da duracak. Ahali şaşırıyor tabii. İyi de Kudüs Haçlı işgali altında. Marangoz yüksünmeden hep aynı cevabı veriyordu. Benim elimden gelen bu. Ben zanaatkarım. Minber yontarım. Bir baba yiğit de çıksın, Kudüs'ü geri alsın, bu minberi de yerine oturtsun. Şöyle böyle derken bu minber hikayesinin konuşulmadığı hiçbir şehir kalmadı. Herkes minberin güzelliğini 1'e 5 katarak birbirine anlatırken aynı hikayeyi 7-8 yaşlarında bir çocuk da işitti. Ama o eserin güzelliğinden ziyade müessirin vasiyetine kulak verdi. Aradan 40 yıl geçti. Ve o minberi durması gereken yere, Mescid-i Aksa'ya yerleştirdi. Diller onu Selahaddin Eyyubi diye andı. Bu işler böyledir. Biz o marangoz misali yeni minberler yontarız. Bizim emanetimizi yerine koyacak er kişiler elbette çıkacaktır. Gündoğdu. Buyur usta.
Süleyman Şah'ım seni toyda görseydi gurur duyardı. Bil istedim. Eyvallah. Bu ateş çemberini birlikte yaracağız. Unutma sen onun oğlusun. Aslı kurt olanın nesli de kurt olur. Gündoğdu Bey'im. Hayırdır Akçak? Seninle konuşmam gereken şeyler var. Ay kızım. Gökçe kızın halı hal değildir. Derdi boyunu aştı ama hala susar konuşmaz. Benden de çekinir. Sen bir konuşsan. Ben de görürüm Hayme Hanım. Ama sen de bilirsin. Onun derdinin dermanı bende değildir. Bilirim. Bilirim de. Gökçe kız rahmetli anasına benzer. İçin için yanar. Ama bu kadar susmak da iyi bir şey değil ki. Ay kızım. Gökçe. Ben de sana yardım edeyim. Çok bir şey kalmadı zaten. Sen şimdi Ertuğrul Bey'i suçlarlar diye üzülürsün. Üzülme. Gerçek elbet ortaya çıkar. Çıkar elbet. Dua edelim onlar iyi olsunlar. Turgut yola çıkarken vedalaşamadık. İçimde kötü bir şeyler olacakmış gibi bir his var. Aklım hep onda. Umut en büyük korkuların bile ilacıdır ay kızım. Sen de bilirsin. Turgut obaya dönecek. Obaya dönmesi sana dönmesi olacak. Sevdiğine kavuşacaksın. Ama Ertuğrul'la benim aramdaki mesafeler yollar değil. O yoldan dönse, şuracıya otursa ben yine en uzağında kalacağım. Aşılmaz dağların ardındaki bir güneşe bakar gibi ona uzaktan bakacağım.
Önce kıtlıktan sebep önemsiz bir maraz sandım. Lakin vaziyet vahimdir. Nedir kanaatin? Veba. Veba mı? Ne yapmamız icap eder? Vallahi beyim, bütün obayı dolaştım. Hastalıklı hayvanları tek tek kırmızı mürekkeple işaretledim. Sonra hepsini burada topladım. Şayet hepsini itlaf edersek Allahu alem bu felaketi önleriz. İnşallah Akçak Hoca, inşallah. İnşallah beyim. Ne yapmamız icap ederse yap. Bu iş için ağzı sıkı birini bul. Zaten ortalık karışık. Bir de felaket tellalları dolaşmasın obada. Hayırdır inşallah. Eyvallah beyim. Ortalık zaten çok karışık. Neden beni buraya çağırtırsın Selcan Hatun? Beni gördüğüne ne telaşlanırsın Kurdoğlu. Sen asıl Süleyman Şah uyanınca ne yapacaksın onu düşün. Benim değil. Babasının yokluğundan faydalanmaya çalışan kocanın derdidir bu. Sen beni toyda inandırdığın beylerden belledin. Ne işler karıştırdığını bilmez miyim? Boşuna nefesini tüketme de bana de hele. Gün doğduğu toyda hallettin. Süleyman Şah uyanınca ne halt edeceksin? Sen buna kafanı yorma Selcan Hatun. Ben bir yolunu bulurum. Süleyman Şah yarın yola çıkacaktır. Halep'e derdine derman bulmaya gidecekler. Eğer tekrar ayağa kalkarsa sen o zaman düşün. Ne demeye getirirsin? Gönlündeki sözü taslamam açık et hele. Yatağında ateşler içinde kavrulan Süleyman Şah'ımız maazallah bu gece Hakk'ın rahmetine kavuşsa ben bile Azrail'den bilirim bunu. Taziyesini tutar, mezarının başında ağlarım. Nasıl olacak bu iş? Bu gece Gündoğdu ve Haymana'yı çadırdan uzaklaştıracağım. Gerisi sana kalmış. Süleyman Şah ölürse ben babamın intikamını almış olacağım. Sen de kayının beyi olacaksın. Efendi Titus'un çağrısı üzerine 30 şövalye gönderildi. Efendimiz, odanızda Vatikan'dan gelen misafiriniz var. Sizi bekliyor.
sevgili dostum Petruccio. Kardinal Thomas, sizi görmek ne şeref. Keşke haber verseydiniz geleceğinizi. Halep kaçamağınızı bölmek istemedim. Kutsal babamızın gören gözü, işiten kulağı olmaya devam ediyorsunuz. Papa Hazretleri çalışmalarınızı takdir ediyor. Ama sana karşı şüpheleri var. Haçlı seferlerinin yeniden başlayabilmesi için ikna edilmesi gerekiyor. Nasıl ikna olabilecek? O kafir Muhammedilerin bizden çaldığı kutsal emanetleri geri almalısın. Sanırım emanetleri kimde olduğunu gayet iyi biliyorsun. Merhaba kardeşim. Kardeş ha? Çok yanlış, çok. Annemizin seni doğurduğu günü hatırlıyorum da. Yazık. Kardeşler birbirine böyle davranmamalı. Defol git buradan. Sadece kardeşini değil, tüm aileni parça parça ettin. Değer miydi buna? Takıldın bir bedevinin peşine. Eşini, çocuklarını, davanı, her şeyi yok ettin kendi ellerinle. Ama biz kardeşiz. Eğer bana İbnül Arabi'nin sandığındaki emanetlerimizi geri getirebilirsen, ben de sana aileni bahşedebilirim. Şeyhime ihanet edebileceğime dair hala umudun var mı? Bana bir daha sadakatten bahsetme. Tanrı'nın oğlunu terk edip mabet şövalyelerini satarken neden sadık biri olduğunu ispatlamıştın. Aynını neden şimdi de yapmayasın? Sana söz veriyorum. O sandıktaki emanetlerimizi geri getirebilirsen tüm ailene kavuşabilirsin yeniden. Bana artık güvenmediğini biliyorum. Bana güvenebileceğini göstermek için seni bu gece yarısı küçük kızınla buluşturabilirim. Baran burada mı? Güzel. Bütün kuşlar aynı kafeste. Gökçe sen de yat artık. Tamam abla. Koş! Koş! Haymana'yı çağır! Haymana'yı çağır! Gündoğdu! Bir şey oluyor! Gündoğdu! Bir şey oluyor! Tamam Hatun, tamam. Sabret. Ebe Hatun alıp geliyorum. Geliyorum. Tez yetiş!
Gökçe, ne bu telaşın? Ne oldu? Hayman Hanım ablamın sancısı tuttu. Seni çağırmamı söyledi. Hayırdır inşallah. Akçak Hoca, Ebe Hatun destur var mıdır? Buyur beyim. Akçakoca bir yerlere çıktı. Kötü bir şey yoktur inşallah. Yok yok, Selcan'ın sancısı tuttu. Test çadıra gitmemiz lazım. Üzerime bir şeyler giyip gelin. Selcan Hatun gebe midir beyim? İnşallah. Hadi hadi. Kızım. Dayanamıyorum ana. Gel. Sakin ol kızım. Sakin ol. Ben bir bakayım. Tamam. Sakin ol. Ben bir bakayım. Yapma. Yapma. Hayırlar olsun inşallah. Yapma. Bey babam yalnız mı kaldı ana? Hayır, Rahman var yanında. Merak etme sen. Sen de git babamın yanına Gündoğdu. Yalnız kalmasın. Git dedim. Kurdoğlu. Alplik imtihanını geçtiniz. Kurtlarla, ayılarla, her türlü ölüm kalım tehlikeleriyle savaştınız, obanıza döndünüz. Artık Alplik ünvanını şerefle taşımaya hakkınız vardır. Lakin şimdi almanız gereken ders tüm bu zorluklardan daha mühimdir. Alplik, yoklukta karın doyurmak değil, zorlukta dik durmaktır. Süleyman Şah, Kurdoğlu, Alp Sungur, Tirkeçlerinizden birer ok alın.
Kırın. Türkeşlerinizden birer ok daha alıp bana verin. İşte siz de ata öğüdüne uyup birlik olursanız bu oklar gibi kırılmazsınız. Gayrı bundan sonra isminiz de cisminiz de hiç ayrılmasın. Ananlar sizi hep birlikte ansınlar.